Resmi ideolojinin yok saydığı Kürt sorunu, 1984'te başlayan çatışma süreciyle yeniden gündeme geldi. 1980'li yılların ilk yarısında kırsal kesimde silahlı çatışmalarla devam eden bu süreç, 1990'lı yılların başında kitlesel eylemlerle kentlere de yayıldı. Yine bu yıllarda sivillere uygulanan insan hakları ihlalleri de doruğa ulaştı. Devletin güvenlik güçlerinin uyguladığı baskı, demokratik haklarını kullanmaya çalışan insanlara yönelikti. Özellikle hedef alınanlarsa sendikacılar, politikacılar, öğrenciler, yurtsever insanlar oldu. 3000'in üzerinde köy yakıldı. 3 milyon insan evlerinden ayrılmak zorunda kaldı. Binlerce insan yargısız infazlarda katledildi. Türkiye'de işte 12 Eylül'ün henüz silinmeden, etkileri silinmeden bölgede çok vahşi bir ortam da vardı. Her gün biraz önce söylediğim gibi köyler yakılıp yıkılıyor, faili meçhul cinayetler işleniyor kentin ortasında. Onlarca arkadaşımızı devlet içerisinde gizlenmiş ve devletin eliyle katliama uğradılar. Bu çatışmalı ortamda en temel hak olan can güvenliği tehlikedeydi. Artı bunun yanında biz sağlık emekçilerini ilgilendiren toplum sağlığı felç olmuştu. Toplum sağlığı felç olmuşken şunu kastediyorum. Hastalıklar artıyordu. Sağlık hizmetleri durma noktasına gelmişti. Hasta sevk zinciri gerçekleşemiyordu. Sağlık ocakları ve sağlık evlerinin çoğu kapalıydı. Bölgede sağlık çalışanları kaçıyordu. Yine hastalıklar artıyordu. Yaralılar artıyordu. Oradaki bir grup sağlık çalışanı bunun yanında görevlerini yapmaya çalışıyorlardı. Ayrımsız herkese, taraflı tarafsız herkese sağlık yardımını ulaştırmaya çalışıyorlardı. 1990 yılına gelindiğinde Kürt coğrafyasında süren sıcak mücadele, büyük şehirlerde başlayan demokratik mücadeleleri hem cesaretlendiriyor hem de büyük bir destek kaynağı oluyor. Aynı dönemde kamuda çalışan memurların sendikalaşma mücadelesi Türkiye'de büyük bir muhalefet odağının oluşmasına sebep oldu. Memurlar yılların kapı kulu zihniyetini bir kenara bırakıyordu. Artık kamu emekçisi olarak grevli toplu iş sözleşmeli sendika talebiyle fiili olarak sendikalar kuruldu. Bu dönemde hak verilmez alınır şiarıyla fiili ve meşru sendikacılığın temelleri atıldı. Sağlık iş kolu da sendikalaşmanın önemli bir alanıydı. Necati Aydın bu dönemde Diyarbakır, İstanbul ve Ankara'da başlayan sağlık çalışanlarının örgütlenme mücadelesine aktif olarak katıldı. Önce Teknik Sağlık Çalışanları Derneği, sonra da Tüm Sağlık Çalışanları Sendikası'nda genel merkez kurucu üyeliği ve Diyarbakır şubelerinde yöneticilik yaptı. Bizim Necati Aydın'la ilk tanışmamız zannedersem 1988 yılında Halepçe katliamı döneminde güneyden gelen göçle birlikte başladı. O dönemde göçten gelen insanlara yardım etmek için Diyarbakır'da bir komite oluşturulmuştu ve öncülüğünü de Vedat Aydın'ın ve bazı sendikacıların yaptığı bir oluşumdu. O oluşum içerisinde biz de görev almıştık. O dönemlerde bizim ilk tanışmamız başladı. Bununla birlikte artık zaman zaman farklı kollarda da görüşüyorduk, birlikte hareket ediyorduk ki en son 1990'ların başında işte Türkiye'de gelişen kamu çalışanlarının fiili sendikalaşma hareketiyle birlikte Necati Aydın ses çalışanı olduğu için o dönem tüm sağlık senin örgütlenmesinde aktif olarak görev aldı ve fiili başkanlığını da yürütüyordu. Zaten sonradan başkan oldu. Necati ile ilk tanışmam Diyarbakır'daki teknik sağlık mensuplarının ilk oluşum kongresindeydi. Bir arkadaşın aracılığıyla bu TSDDM hakkında bilgi almıştım ve ben de oraya davet edilmiştim. Bir sürü insanlar gelmişti. Necati ve birkaç arkadaşları bunu organize etmişlerdi. Kendisi divandaydı, divan başkanıydı. Sendikaya gittiğimde ilk tanıştığım insanlardan biri Necati'ydi. Ve Necati'nin o dönemde sendika içinde çok farklı meslekleri bir araya getiren, işte doktoru ile hemşireyi yan yana getiren,
hemşireyle sağlık personelini, müstahdemi yan yana getiren bir yapısını gördüm, bir yaklaşımını gördüm, bir sıcaklığını gördüm. Sanki 40 yıllık sendikacı gibi davranıyordu. Necati Aydın, geçmişten gelen birikimi, çevreyle diyaloğu açısından sağlık iş kolunda gerçekten büyük bir efor harcayarak, büyük bir çaba harcayarak tüm sağlık senin oluşması için büyük bir özveri gösterdi. Ve o günün koşullarında ilçe ilçe, hastane hastane, birimlerde gezip temsilcilikler oluşturma, sorunları dile getirme, insanları örgütlenme, sürece katma, sendikal mücadeleyi geliştirmek için her türlü çalışmayı yürüttü. Necati, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinin Kazancı köyünde 1964'ün soğuk bir Mart sabahında dünyaya geldi. Babası Şemsettin Aydın çiftçilikle uğraşıyordu. Annesi Naciye Aydın, feodal değerlerle büyümüş bir köylü kadınıydı. Necati Aydın, ilk ve orta öğrenimini Silvan Yatılı Bölge Okulu'nda tamamladı. Yatılı Bölge Okulu'ndan sonra Ankara Keçiören Sağlık Meslek Okulu'na devam etti. Mesleğine ilk olarak Çorum'da başladı. Daha sonra Diyarbakır'ın Silvan ilçesine tayinini yaptırdı. Kısa bir süre sonra da Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü'nde çevre sağlık teknisyeni olarak göreve başladı. Necati Aydın, Halepçe katliamı sonrası yapılan etkinliklere aktif olarak katıldı. Amcası olan Vedat Aydın'ın o dönem Diyarbakır'daki demokratik çalışmaların içinde aktif olarak yer alması Necati'yi de etkiledi. Diyarbakır'da Teknik Sağlık Çalışanları Derneği çalışmalarında aktif yer aldı. Çok geçmeden tüm Sağlık Sen örgütlenme çalışmalarına katıldı, şube başkanı oldu. Necati Aydın ve arkadaşları demek lazım. Çünkü bir süreçte Necati Aydın bu şekilde yaşamı sona ermesine nedeni bir sembol. En büyük özelliği o dönemdeki arkadaşları 12 Eylül'den sonra memurlar ses çıkartamıyor Türkiye genelinde. 12 Eylül'den sonra memurlar içe sinmiş. Yasal düzenlemeler memurların zaten örgütlenmesi, gelişmesi, siyaset yapması konusunda epey sıkıntı getiriyordu. Türkiye'de böyle. Ama bu bölgede, olağanüstü hal bölgesinde bu daha da zor. Yanılmıyorsam bu bölgede memur iş konudaki ilk örgütlenme de sağlık çalışanları düzeyinde başladı. Yani ben öyle anlaşılıyorum. Peşinden eğitimciler bu süreci başlattı. Ve uzun bir süre tüm Sağlık Sen bu bölgede her kesime ulaşabildi. Çünkü sağlık çalışanları hem halkla buluşabiliyordu hem de sağlık çalışanlarıyla buluşabiliyordu. Kısa bir süre sonra tekrar TSD'yi kuran arkadaşlarla beraber biz aynı zamanda Diyarbakır'daki sağlık sendikasının oluşumunu, tüm Sağlık Sen'in kuruluşunu da orada atıldı. İlk geçici yönetim seçildi. Geçici yönetimin atanmasında Necati de vardı. Daha sonra TSD'nin dernek odası bize yetmiyordu. Çok kalabalıklaşıyorduk. Gün be gün yeni arkadaşlar, yeni dostlar, mücadeleye katılan yeni insanlar oluyordu. Ve biz oradan daha biraz büyük bir yer açtık sendika binası için, sendikadaki çalışmalarımızı yürütmek açısından. Sendikadaki o oluşum sürecinde sendikanın kirasını, masraflarını var olan arkadaşlarla karşılıyorduk. Çünkü üye aidatlarımız ondan sonra kurumlaşmış bir kurum daha değildi. Üyelerimizin sayısı azdı, aidat alamıyorduk. Masraflarımız çoktu, gidiş gelişlerimiz vardı, kiraydı vesaire. Bütün bunları o gönüllü arkadaşlar birlikte karşılıyordu. Hemen hemen takriben 2 yıla kadar geceli gündüzlü çalıştık. Onun tabii Necati'nin o dönemde bekar oluşu da bir artı avantajdı. Yine bu çalışmanın içerisinde görev alan Hamlet'tir, Ayşegül oldu, arkadaşlarımız da bekardı. Böyle çok özverili bir çalışma. Bu Necati çok yoğun olarak yapıyordu. Maddi açıdan yine aramızda bu çalışmaya en fazla katkı sunan arkadaşlarımdan biriydi. Necati Aydın, Diyarbakır'da Demokrasi Platformu'nun kuruluş çalışmaları içinde yer aldı. Kamu Çalışanları Sendikaları platformu içindeki sendikalar, işçi sendikaları, meslek örgütleri, İnsan Hakları Derneği ve Halkın Emek Partisi'nde çalışmalarını sürdürdü. Aynı zamanda amcası olan Vedat Aydın,
1991 Temmuz'unda devlet güçleri tarafından kaçırıldı. Necati Aydın arama çalışmalarında aktif görev aldı. 10 Temmuz 1991'de Elazığ Maden'de Vedat Aydın'ın işkence edilmiş cesedi bulundu. Necati Aydın bu olaydan sonra hızla artan faili meçhul cinayetlerinin ortasında her şeye rağmen demokrasi mücadelesini yürütmeye çalışan birkaç kişiden biriydi. Sendikal mücadele sadece Diyarbakır'da değil, tüm Türkiye'de bir yaygınlaşma oldu. Yer yer her tarafta bir yönelim oldu. Ama özellikle de Diyarbakır'daki çalışmaya katılan insanlara yönelik yoğun bir yönelim oldu. Çok kısa bir süre ve hepsinin de aktif sendikal çalışmada bulunan arkadaşlar, ben dahi olmak üzere gözaltına alınmalar, cezaevine atılmalar, sürekli baskınlar, tehditler bayağı bir yoğunlaştı. Çünkü yürüttüğümüz sendikal çalışma o dönemdeki özellikle Diyarbakır'da yakıcı olan toplumsal mücadeleyi yürüten bazı kurumlarla da ortak bir ilişkiler de kuruldu. Örneğin İHA'de olsun ya da Diyarbakır'da halka yönelik, antidemokratik uygulamalara yönelik de bizim bu mücadelenin arasına girdi. Yani sırf bir sendikal mücadeleden de ziyade o halkın çocuklarıydık ve orada biz hizmet ediyorduk. Sağlık sorunlarından tutun da bir sürü problem, yani toplumsal sorunlara yönelik duyarlı bir kesimdik de. Ve bu can alıcıydı. Bundan da rahatsız oldu sanırsam insanlar, yani daha doğrusu devlet. Ve bize yönelik bir bayağı yönelim oldu. O süreçlerdeki sendikal mücadelenin çok daha zorlu yanları vardı. Çünkü Türkiye'de henüz 12 Eylül'ün bütün izleri duruyordu ve insanlar nefes almakta bile zorluk çektiği bir dönemde meşru bir sendikalaşma hareketi çok şiddetli tepkilere maruz kalıyordu ki bildiğiniz gibi Necati Aydın'la birlikte ses üyesi ve diğer kamu çalışanlarından 100'e yakın insanın katli vardır. Ve o dönemde Necati Aydın tüm Sağlık Sen Şube Başkanı iken gözaltına alınması vardı ve yani kaç gün kaldığını hatırlamıyorum ama yoğun bir işkenceden geçirildiğini ve serbest bırakıldıktan sonra uzun süreli hastanede tedavi gördüğünü çok iyi hatırlıyorum. Çünkü zaman zaman hastanede ziyaret ediyorum. Necati Aydın, Diyarbakır'da tüm Sağlık Sen'in ilk geçici şube yönetim kurulu başkanı olduğu dönemde gözaltına alındı. 17 günlük yoğun işkenceler sonrasında 3 Mart 1992'de savcılıktan serbest bırakıldı. Gözaltı döneminde tüm Sağlık Sen'in genel merkez 1. olağan genel kurulu gerçekleştiriliyordu. Necati Aydın bu genel kurula çok yoğun olarak hazırlanmıştı. Gözaltına alındıktan hemen sonra Diyarbakır Tüm Sağlık Sen Şubesi'nin 1. olağan genel kurulunda da yeniden şube başkanlığına seçildi. 3 Mart 1992 yılında bizler tekrar bir gözaltına alındık. Tabii o gözaltıya kadar bayağı takip etmeler, işte izlemeler, rahatsız edilmeler bayağı bir yoğunlaşmıştı. 17 gün boyunca biz gözaltında kaldık. Necati o dönem yoğun bir işkence gördü. Gerçekten anlatılması zor bir işkence, sistemli bir işkence gördü. 17 gün boyunca çıkarıldığı mahkemede tahliye edildi ve bir ay boyunca Dicle Üniversitesi'nde hastanede kaldı. Necati hastaneden çıkarıldıktan sonra, taburcu olduktan sonra çok kısa bir sürede zaten şubenin olağan kongresi yapıldı. Diyarbakır Tüm Sağlık Sen'in ilk olağan kongresinde. Ve ilk olağan kongresinde Necati yönetime girdi. Ben de vardım yönetiminde. Kendisi şube başkanlığına seçildi. Bu biraz da polisleri, oradaki güçleri sinirlendirmiş de sanırsam. Çünkü gözaltından yoğun bir işkenceden sonra çıkar çıkmaz pes etmeden bu mücadeleye tekrar devam etmesi, yönetime girmesi, şube başkanı olması gerçekten cesaret isteyen bir şeydi. Devletin yanıtı bu sefer Necati Aydın'ı Diyarbakır'dan Çorum'a sürgüne göndermekti. Bu sürgün de onu Diyarbakır'dan ve sendikadan koparamadı. 5 Aralık 1992'deki 2. Olağanüstü Kongre'de de yeniden şube başkanı seçildi. 1992 Eylül ayında bizler, ben ve Necati evliliğe karar verdik ve 17 Eylül'de biz evlendik.
Tabii o evlendiğimizin ikinci haftası iyi hatırlamıyorum. O ilk sürgün listesi dediğimiz 18 kişilik listede Necati de sürgün edildi. Çorum'a sürgün edildi. Ve daha sonrası 2-3 ay sonra da ben Tokat'a sürgün edildim. Sürgün listelerinde bir sürü evli, bizim gibi evli olan arkadaşlar vardı. Her biri ayrı ayrı şehirleri, İç Anadolu'nun işte Sivas'a, Tokat'a, Çorum'a, Amasya'ya ve değişik böyle Türkiye'nin değişik illerine, özellikle İç Anadolu ve Karadeniz'e sürgün edildi. Necati Aydın, sürgün sonrasında fazla beklemeden görevinden istifa etti. Diyarbakır artık faili meçhullerin kenti haline gelmişti. Demokrasi mücadelesi içindeki herkes için can güvenliği sorunu yaşanıyordu. Bu durum onu bir süre Diyarbakır'dan uzaklaştırdı. Ancak fazla dayanamamış, her şeye rağmen Diyarbakır'a geri gelmişti. Eşi Süheyla o günlerde hamileydi ve yeni tayin yeri Adana'ya taşınmanın hazırlıklarını yapıyordu. 16 Mart 1994 yılında bir akrabasının evindeyken bir bayram ziyaretinden dolayı biz Diyarbakır'daydık. İşte ben Adana'ya tayinim çıkmıştı. Eşyaları taşımak için gitmiştim Diyarbakır'a. Aynı zamanda bayram ziyareti diye ailelerimizi ziyaret edecektik. Eşyalarımızı kamyona yükleyip Adana'ya yolladı. Daha sonra da işte Necati'nin o akrabasının evinde yemekten sonra ben yola çıkıp Adana'ya gidecektim. O da ertesi gün çıkıp gelecekti eğer işler yolunda gitseydi. Akşamüstü saat 8-8.30 böyle oturup sohbet ederken, vedalaşma anı iken kapı çalındı ve beklenen misafirlerimiz geldi. Bir sürü polis, sivil, resmi, ev, bina, mahalle, her taraf ablukaya alındı. Necati'nin evinin içinde olduğunu öğrendikten sonra, daha önceki polis önce geldi bir şeyler sormak için ve daha sonra işte kimlik kontrolünden sonra Necati'nin Necati olduğunu, o evde olduğunu emniyet merkezine bildirildi ve Diyarbakır'daki bütün emniyet mensupları, sivil ve resmi bütün emniyet mensupları diyebilirim ki yüzlerce polis o binaya, o mahalleye, o eve yığıldı. Necati, ben ve bütün aile mensupları, anne baba, çocuklar, 6-7 yaşındaki çocuğa kadar hepimiz gözaltına alındık. Necati'ye daha evdeyken başladılar küfretmeler, dövmeler ve bir sürü hakaret. Senin şimdiye kadar neredeydi? Gökten seni ararken yerde bulduk. Bu tür söylentiler. Bizler gözaltına götürüldük. Ben uzun ilk birkaç saat koridorda bekletildim. Sanırsam gözaltı yeri de çok kalabalıktı. Zaten bizler kalabalık bir gruptu. Tüm aile alınmıştı. Necati'yi hemen sorguya aldılar. Necati'nin oradaki işkencedeki bağırma sesleri, bütün sesler bana geliyordu. Birkaç saat sonra beni de aldılar. Tabii gözlerimiz bağlı. Ve Mart günü, 16 Mart. Soğuk da bir Mart ayıydı. Beni götürdü gözaltında. Necati orada askıda gözaltındaydı. Bayağı bir işkence de yapmıştı. İşte bir şeyler sordu. Sorduktan sonra ben o arada da hamileydim. 6 aylık bir hamileydim. Necati'yi tehdit etti. Bak çocuğun olacak. Söyle hamile. Bize yardımcı olmasan şu anda çocuğuna da zarar veririz. Söylemin karnındaki çocuğu da öldürürüz diye. Necati'nin verdiği cevap aynıydı. Bildiğim bir şey yok, size anlatayım. Beni geri çıkardı ve bu sabaha kadar 3-4 sefer aralıklarla sürekli Necati'nin sorguya alındığı odaya götürülüp getirildim. Koz olarak, tehdit olarak hep kullanıldım. Necati Aydın ve Mehmet Ay dışındakiler 5 gün sonra serbest bırakıldı. Eşi Süheyla ve akrabaları Necati'nin mahkemeye çıkarılacağı günü dört gözle bekliyorlardı. Her gün DGM binasının önünde gözaltına alınıp polisler tarafından mahkemeye getirilen kişiler arasında Necati Aydın'ın bulunup bulunmadığına bakıyorlardı. Günler geçiyor, Necati'den haber alınamıyordu.
Beraber gözaltına alınan eşi Süheyla, içerideyken yapılan ölüm tehditlerini hatırlıyor ve kaygılanıyordu. Kendisiyle birlikte Mehmet Ay'ın, yine Bismilli olan Mehmet Ay'ın gözaltına alındığını Mehmet Ay'ın abisi Arif Ay'dan duymuştum. O zaman gözaltı süresi 15 gün artı 15 gündü, 30 gün civarındaydı yanlış hatırlamıyorsam. O süre içerisinde tabii avukatla temas falan mümkün değildi. Ancak kendilerinin gözaltına alındığını Devlet Güvenlik Mahkemesi kayıtlarından öğrenmiştik. Dolayısıyla 15 günde bekliyorduk. 15 günden sonra ikinci bir uzatma olur mu olmaz mı gibi bir durumda olabilirdi. Pazartesi günü yani 5 Nisan 1994 yılında Necati ile mahkemeye getirildi. Necati ve Necati'nin diğer amcası olduğuyla beraber. Bizler sabahtan gittik Degemen'in önünde beklemeye başladık. Ben bekliyorum, Necati'nin ailesi bekliyor, Necati'nin amcasının oğlunun bütün ailesi bekliyor. Bayağı kalabalık bir grup akşama kadar bekledik. Saat 13.30 civarında Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne gittim. Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde bir evvela baktım. İşimi bitirdim 15-20 dakika sonra. Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin gidiş kapısından önce koridor kapısı dediğimiz bir kapısı vardı. Koridor kapısı yani bu ikisi birden açılan kapı vaziyetindeydi. Ben tam kapıyı açtım, dışarı çıkacağım, koridordan dış kapıya doğru çıkacağım. Necati, 2 polis veya jandarma görevlisi, yani güvenlik görevlisi ve Mehmet Ay'ı onların arasında gördüm. Necati ile göz göze geldik. Sanırım bu kendisinin yakınlık duyduğu veya kendisini tanıdığı son gözdü diye düşünüyorum. Göz göze geldik, böyle birkaç saniye göz göze kaldık. Ben devam edip çıktım. Kendileri de Devlet Güvenlik Mahkemesi binasına girdiler. O gün duruşma günüydü hatta DGM'de, eski binada. İşte 4 kat vardı ve genellikle sanıklar koridorlarda bekletilirlerdi. Yani hem tutuklular hem gözaltından getirilerler. Böyle bir tablo vardı, şimdi değişti bu. Necati'yi orada gördük. Ya ben şahsen gördüm. Görünüşü dahi kötüydü yani hatırladığım, böyle bitkin ve yorgun, hani halsiz bir durumdaydı. Önce gözle selamlaştık, işte hani kendisinin burada olduğunu bildiğimiz anlamda, hatta uzaktan bir sürede bekledik. Fakat maalesef polisler konuşmamıza izin vermedi. Yani böyle şu anki yasal düzenlemeler olmadığı için yasaların bize verdiği bir hak da değildi. Onlarla görüşmek, resmen sorguya girmek. Uzaktan izlemek dışında bir seçeneğimiz yoktu. Bunun üzerine biz yer yer inip geldik. Yani ben, hatta başka avukat arkadaşlar da inip geldi. Akşama doğru mesai bitiminde avukatlar orada kalamıyordu 5'ten sonra. Saat 5'e doğru, 5'e çok yakın bir süreçte biz duruşmalar da bitti ve artık daha fazla kalamayacağımız için gitmemiz gerekiyordu. Tekrar Necati'yi görmek için, yani ne oldu, sorgu bitti mi anlamında kontrol etmeye gittim. Halen oradaydılar, yani bitmemişti. Biz gidiyoruz dedim, merak etme, sorgun biter yakında, dışarıda bekliyor ailem. Buna benzer bir şeyler de söyledik, yani haberdarız gibisinden. Kendisi de kafasıyla, yani çok konuşmadan sadece kafasıyla tamam yani buradayım onu söyledi, gittik. Eşi ve diğer akrabaları gün boyunca Necati'yi DGM binasının çıkışında beklediler. Saatler geçti, akşam oldu. Necati Aydın binadan bir türlü çıkmadı. Tek bir ihtimal vardı, o da Necati Aydın'ın tutuklanıp cezaevine götürülmüş olmasıydı. DGM koridorlarında Necati'yi gören avukatlar, DGM savcılığına son durumuyla ilgili başvurduklarında Necati'nin mahkemece serbest bırakıldığı yanıtını aldılar. Bayağı bir karanlık çöktü, iyice akşam oldu, mesai saatleri bitti. Biz tekrar DGM'nin kapısında sordurduk, ne oldu? İşte bizim bu arkadaşlar, bu eşim ya da işte evladım mahkemeye bugün getirildi. Bunların sonucu ne oldu? Tutuklandılar mı, bırakıldılar? Bırakılmış olsaydı biz bekliyoruz kapıda. Dediler ki mesai bitti, size vereceğiniz bilgi şu anda yok. Herhalde tutuklanmıştı. Bırakılmış olsaydı görürdünüz, bırakılmamışsa demek ki bunlar cezaevine gönderildi. Evet, o gün bırakılmamıştı. Biz her ihtimale karşı herhalde bunlar tutuklandı diye
Gece Diyarbakır Ettipi Kapalı Cezaevinde kapıdan sormaya çalıştık. Adamlar bize şu anda bilgi veremeyiz. Bize öyle bir liste yok diye zaten cevap da verdiler. Emin olamadım. Ve yapabileceğimiz o gece hiçbir şey yok. Sabaha bekledik. Ta ki işte tekrar mahkemeye işte mesai başlasın, savcılar, hakimler gelsin, soralım bunlara ne oldu? Böyle buzu atarsın suyun içine erir gibi yani birden nereye uçtular mı bunlar? Yok oldular. Ertesi gün sabah erkenden soruldu. Önce kayıtlara baktık. Hazırlık kalemine serbest görünüyordu. Yani sorgu tutanağında salıverilmiş. Bunun üzerine yani çok ciddi bir endişe yaşadık tabii. Hemen başsavcıya gittik. Hatta o dönemin başsavcısı Bekir Selçuk'tu. İşte durumu izah ettik. Dedik ki bizim müvekkilimiz, işte arkadaşımız, hatta eşi de müracaat etti. Hatta Arif Bey akrabam dedi. Dün buradaydı, sorgusu yapılmış ve salıverilmiş. Gece yarısına kadar babası, eşi, ailesi kapıda olmasına rağmen dışarı çıkmamış. Yani nedir bu? Tabii bunu çok böyle tarzda sorduk. Hani cevap vermesi zorunlu anlamında. Savcının tutumu çok kötüydü yani. Bir şey izah etmiyor. Sadece işte ne olabilir ki yani serbest bırakıldı, bizim sorumluluğumuza çıktı gibi bir yaklaşım ama hiç işin ciddiyetine uygun bir davranış sergilemedi. Başsavcı ile bir diyalogumuz gelişti. Bana işte örgüte katılmış olamaz mı dedi bana. Ben de kendisine şunu ifade ettim. Dedim yani kendisi 15 gündür gözaltında. Yani gözaltından çıkan ve serbest bırakılan bir şahıs normal koşul altında cezaevine gider. Yani örgüte katılmak gibi bir düşüncesi olsa bile bunun yeri ve zamanı bu akşam saatleri değil. Daha sonra serbest bıraktıktan sonra isterse gider katılır ama bu Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin kapısından dışarı çıkmamış kendi iradesiyle. Dedim ve dolayısıyla da araştırılmasını istedim. Ancak bana kapıyı gösterdi ve buyurun çıkın dedi. Örgüte katılmıştır dedi. Ya bunun üzerine biz çok sinirlendik. Dedik nasıl örgüte katılır yani DGM'nin bahçesinden örgüte katılınabiliyor mu? Hatta bunu sorduk. Onlar güçlüdürler dedi. Elleri kolları uzundur falan. İşte olabilir neden olmasın. Dedim ki yani bu dediğinize herhalde siz de inanmıyorsunuz. Gibi tabii tam cümle bu olmayabilir ama bu olanaksız bir şey. Olur dedi böyle. Sonra dedik lütfen yani bize daha makul, mantıklı gerekçeler söyleyin. Dedi, belki eşiyle telefonlaşmıştır, sonra gitmiştir. İşte eşiyle arası bozuk olabilir, görüşmek istememiş olabilir. Böyle hep havadan sudan ve aslında işin hani vehametine, ciddiyetine, riskine göre bir davranış değildi. Uzun süre kaldık yani bir yarım saate yakın ve hep sorduk. Çünkü biz çok endişelenmiştik yani sonuçta zaten maalesef kötü oldu. İşte dedik, korktuğumuz başımıza geldi. Necati Aydın, DGM binasında kaybolmuştu. Günler sürecek yeni bir arama telaşı başladı. 9 Nisan'da Diyarbakır-Silvan Karayolu'nda Pamukçayı Köprüsü güneyinde toprağa gömülü 3 ceset bulundu. Bu cesetler jandarma tarafından Diyarbakır'a hastane morguna getirildi. Cesetlerden birinde üzerinde Süheyla yazılı bir yüzük vardı. Olaydan 3 veya 4 gün sonraydı. Baro lokalinde oturuyorduk. Bir telefon geldi yine. Arayan baromuzun üyesi olan Muzaffer Toy'du. Muzaffer Toy işte kendi arazilerin sınırı içerisinde olan Pamukçay'ın kenarında 2 cesedin bulunduğunu ve cesetlerden birinin elinde bulunan yüzüğün iç tarafında Süheyla adının yazıldığını bana ifade etti. Ben tabii yani Süheyla'yı da tanıyordum. Ona o saatte ulaşma zorluğunu da biliyordum. Onu da aramadım zaten. Rahatsız olduğunu falan da biliyordum. Akrabalarla Arif Altunkalem'i aradım bu aradan. Kendisine haber verdim. Ve o akşam sanırım morga getirmişlerdi. İşte kendisinin işkence edilerek öldürüldüğünü otopsi raporuyla da anlamış olduk.
Necati Aydın'ın özellikle kayıp olduğu süreç içerisinde İnsan Hakları Derneği uluslararası birçok kurum insan hakları örgütü nezdinde girişimde bulundu. Uluslararası Af Örgütü'ne acil eylem çağrısında bulundu. Türkiye'deki birçok adli makama, idari makama, valilikte, yeme savcılığı, olağanüstü hal bölge valiliği gibi birçok adli ve idari makamada başvuruda bulundu. Ancak bir sonuç alamadık. İnanamıyorsun. Yani onun yok olduğuna, öldürüldüğüne, alıp götürüldüğüne inanamıyorsun. Böyle anlarda insanlara inanmak istemiyor. Sevdiği insanların öldüğüne. Gerçekten uzun, yani o sırada bile işte teşhise giden babama, kayınbabama, sendikadaki şube başkanına soruyorum, diyorum ki bana anlatın gerçekten o muydu? Yani emin miydiniz? Bana o zaman anlatın nasıldı diye. Necati Aydın, katledildiği yıl yapılan Kasım 1994'te Tüm Sağlık Sen Genel Kurulu'nda onursal genel başkan seçildi. Sağlık İş Kolu'ndaki sendikalar, Tüm Sağlık Sen, Genel Sağlık İş, Sağlık Sen, Sosyal Hizmet Sen birleşerek 1 Ağustos 1996 yılında Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası adını aldı. Kuruluş kurultayında Doktor Behçet Aysan ve eczacı Ayşenur Şimşek'le beraber Necati Aydın da onur üyesi seçildi. Necati Aydın yaşadığı dönemde insanlarla kurduğu insani ilişkileriyle hep anıldı. İnandığı değerler onu hiç hak etmediği bir ölüme götürdü. Onu tanıyanlar onu asla unutmadılar. Çok sabırlıydı. Yani böyle bu şeyi, mesela birçok arkadaş bu kadar ısrarcı bir şey yürütürken arada bir yorulurdu. Ya artık gitmesek falan, ama Necati'de belirgin olarak o direngeçlik, o ısrarcı olma eğilimi çok öndeydi. Hep bunu gördüm. Bir de çok iyi bir dosttu. Gerçekten Necati dostlukları, arkadaşlıkları çok iyi bilen bir arkadaşımızdı. Kendisi de çok barışık. Kendisi herkesle barışık. Yani zaman zaman ev içinde bazen biz uzun kaldık, yani 2 yıldan fazla kaldık. Ufak tefek tartışma olduğu zaman mutlaka sonunu bir espriyle kapatıp güler yüzle bu iş bitiyor. Yani kendisini hiçbir zaman en ufak bir kin falan kalmıyor, bitiyor. Mutlaka işin sonunda ya bir kahkaha atarak ya da bir espriyle işin sonunu getirip o şekilde bitiyor yani. Hiçbir zaman evin içinde böyle dargın bir şekilde bir insanla yaşayamazdı. Yani kendi mesai arkadaşlarıyla da, evin içindeki arkadaşlarıyla da. İnsanların daha iyi yaşaması için, daha mutlu yaşaması için bir çaba harcamak. Gerek sendika mücadelesi, gerek oda mücadelesi, sağlık çalışanları bir ekip ruhuyla hep bunu hedefliyorlar. Ama bunu yapmak için de koşullarını, emeğinin karşılığını alman lazım, koşulların iyi olması lazım. Bunun için de örgütlenmek lazım. Örgütlenme olmadan hiçbir şeyi bireysel olarak yapmak başarıya getirmez. Necati Aydın da bunlardan bir örnekti. Gerçekten hedefi lise yaşamından itibaren meslek lisesinden okuyup geldiğini söylüyordu. İnsanların daha iyi yaşaması, daha iyi mutlu olması, daha örgütlü olması için bir çaba harcıyordu. Biz bir sendikal çalışmadan doğru bir keyfi bir gözaltı yaşadık. 17 günlük bir gözaltı. Ve ben 17 gün sonra Necati ile minibüste yüz yüze geldim. Bir anda gülümsedi bana. Yani çok tarifsiz bir gülümseme ve ben müthiş bir sıcaklık duydum ve müthiş bir güven duydum. Sonra ikinci gün tabii biz savcılıktan serbest bırakıldık yani. Serbest bırakıldıktan sonra sendikada gördüm. Aynı gülüşü devam ediyordu ve bana özellikle ya Veysi, her şeye rağmen biz yönetimde devam etmeliyiz. Ben o güne kadar da yönetici değildim. Yani bir üyeydim. Benim yönetime girmeme neden oldu bu. Yine bir vesileyle İstanbul'da sendikal çalışmalara gittiğimiz bir dönemde yine farklı bir espri geliştirildi. Biliniyor 1993-94 yıllarında faili meçhullerin yaşandığı bir dönemde 100 metrelik yürüyüş güzergahında belki onlarca defa arkamıza döner bakardı. İşte birileri kafamıza sıkacak mı gibi öyle farklı şeyler de gelişiyordu. Yani o psikolojiyi yaşaman belki çok iyi bilmez. Bu açıdan bir vesileyle İstanbul'a gitmiştik bir toplantı için. Bendim, Necati arkadaştı, Süheyla'ydı, Veysi Ülgen'di ve şu anda hatırlayamadığım 3-4 arkadaş daha vardı.
Aksaray'dan aşağı inerken, toplantı bölgesine giderken arkadaşlar biraz espriyle karışık sohbet geliştirdik. İşte Avrupa'dayız şu anda. Avrupa'da rahat yaşam var. İşte şimdi kimse artık bize bir şey yapamaz gibisinden falan. Birisi arkadaş hemen araya girerek o şeylerimizi biraz kırdı. İşte çok da umutlanmayın, yarın Diyarbakır'a tekrar dönüyoruz gibi bir şey söyleyince Necati arkadaş ya bırak da bu zevki bir günlüğüne bile olsa bir yaşayalım gibi bir espri yapmıştı. Gerçekten Necati arkadaşın da aramızdan bu şekilde alınıp götürülmesi bizde müthiş bir duygu yarattı. Yani belki bu şeyler anlatılmakla da çok fazla dile getirileceğini ben sanmıyorum. Gerçekten bir kahramanlık süreciydi. Ve Necati arkadaşla kahramanca rolünü oynadığına ben inanıyorum. 10 yıllık bir süreç geçmesine rağmen günümüzde biz en azından bir sivil toplum örgütü olarak halen böylesi bir beklentimiz de var. Kendisinin faillerinin ortaya çıkarılması yönünde. Çünkü yasal zeminde mücadele yürütüyordu. Ve bu düzende de biz kesinlikle Necati'nin o yaptıklarının arkasında olduğumuzu ve bu açıdan hem mücadelesini sahiplenmek için de böylesi bir çalışmayı uygun görüyoruz ve yola çıkışımızın nedeni de budur diye düşünüyorum. Necati'nin şehadetinden kısa bir süre, 2-3 ay sonra 10 Temmuz'da Vedat dünyaya geldi. Tabii o süreye kadar büyük bir stres, hamilelik süreci büyük bir stresle geçti. 20 gün doğumundan önce, normal vaktinden önce dünyaya gelmek zorunda kaldı. Hayatımın bir sürü zorluklarını Necati'den sonra ben tekrar bir kadın olarak da yaşadım. Tabii bu arada polislerin takibi, rahatsızlıklar hiçbir zaman bana yönelikle de bitmedi. Benim çalıştığım iş yerlerinde insanlar sürekli bir ön yargı vardı. Bunlar teröristtir, bunlar kötüdür, bunlar şöyledir diye. Ve bu öyle bir süreye geldi. İşte 98 Kasım ayında Vedat'ı daha sağlıklı, daha güvenli bir ortamda büyütmek için yurt dışına çıktım. Şu anda Necati'siz yaşıyoruz. O aramızda sürekli. Vedat hiç babasını tanımadı, tanıyamadı. Konuşmaya başladığı andan ve şu ana kadar bazen cevap veremediğim bir sürü soru soruyor. Kendisi kavruyor yavaş yavaş ne olduğunu. Necati'yi fotoğraflarda, anlatımlarımızda, sohbetlerde tanıyor. Benim umudum tekrar o topraklara, yerinde bulamazsam da o eski dostlara, arkadaşlara, o mekanları özlüyorum. Umarım yakın bir zamanda da görüşmek umutluyum. Demokrasi mücadelesinde yitirdiğimiz diğer insanlar gibi Necati Aydın da yaşadığı sürece bu mücadelenin bir parçası olmaya çalıştı. Bugün gelinen noktada onların emeklerinin değeri daha iyi anlaşılmaktadır. Necati Aydın cinayetinin ayrıntılarının anlatılması, arkasındaki zihniyetin mahkum edilmesi de bir dönemin karanlık yüzünü ortaya çıkaracaktır. Ailesi tarafından açılan ve şu anda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde olan dava hala sürmektedir.